ilk defa farklı bir şehire ben Atılım Üniversitesi'ne adım atarak çıkmıştım. Ve beraberinde bu bana çok farklı ülkeleri de getirdi. Yani benim için bir umut oldu Atılım Üniversitesi hayatım için ve bundan sonrasında da böyle devam edeceğini düşünüyorum. Atılım Üniversitesi'ni ben bilinçli olarak seçtim. Zaten tercih yapmadan önce okulun tanıtım günlerine gelmiştim. Ve orada da Atılım Üniversitesi'nde okumak istediğimi hissettim. Okula girmem biraz ablam sayesinde oldu. Onun bu okulda olması hani okulu tanımama daha çok yardımcı oldu. Diğer bir sebep de Atılım'ın çok huzurlu bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte trafikten uzak, kalabalıktan uzak, sadece öğrencilere adanmış böyle göl manzaralı yeşillikler içinde konumlandırılmış güzel bir okul. Enerji sistemleri mühendisliğinde okuyorum. Çift ana dalım var makine mühendisliği bölümünde ve elektrik elektronik bölümünde yan dalım var. Son sınıftayım. %100 burslu girdim enerji sistemleri mühendisliğine. Haziran'da bitiyor hepsi. Teknik üniversitelerle yarışacak derecede bir laboratuvar şartları olduğu için bu bence bir ayrıcalık. Ben şu an nanoteknoloji üzerine ağırlık vermek istiyorum. Biyomalzeme çalışıyorum bitirme projem olarak. B2B projesi. Üniversitenin genel olarak görüşü mühendislik eğitimi laboratuvaarsız olmaz. Laboratuvar eğitimi olması lazım. Bunun için çok fazla yatırım yapmışlar. Bu da bizim için çok iyi bir avantaj. Sınıf mevcutlarımız çok fazla değil. 20-30 kişiyle laboratuvara giriyoruz ve her insana bir ekipman düşüyor. Bu da tabii mühendislik için olmazsa olmaz. Bizim bölüm başkanımız şu anda Türkiye'de bu bölümün kurucusu. 5 yıl boyunca başka bir üniversitede mezun verdikten sonra Atılım Üniversitesi'ne geldi. Bu da bizim için çok büyük bir fırsat aslında. Hocalarımızın çok farklı disiplinlerden buraya toplanmış olması ve çok farklı eğitim modellerini aslında bize göstermeleri benim hani bu 4 farklı üniversitedeki eğitim modelini benim tek bir kurumda almamı da sağlayan bir olanak aslında. Hoca başına düşen öğrenci sayısı az olduğu için hocalarımızla birlikte daha yakın arkadaşlıklar kurabiliyoruz diye. Yani istediğimiz zaman rahat rahat gidip danışabiliyoruz, sorumuz varsa sorabiliyoruz, bilgi alabiliyoruz. Yani o anlamda bu okul bize çok fazlasıyla katkı sağladı. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesini isteyerek tercih ettim. Çünkü bu fakültede özellikle akademisyenlerin tam vakitli olarak çalışması benim için büyük bir artıydı. Hem belli bir noktaya gelmiş akademik olarak zirvede olan hocalarımız var, hem daha genç öğretim görevlileri var. Her türlü sorumuzu cevaplayabilecek bir kadroya sahip. Üniversite gerçekten çok imkan sunuyor. Laboratuvar olsun, hoca olsun, proje olsun. Bizim hocalarımız dışarıyla bağlantısı olan, yani sanayi destekli projeler yürüten hocalar. Bir rektör hocanın öğrencinin motivasyonunu arttırdığını düşünüyorum. Hani makamından çıkıp hani genelde öyledir ya, bir aranızda bir boşluk olur ya da bir mesafe olur. Öyle değil yani, hocalarım veya da rektör hocamız, en üst kademedeki insan bile bir şekilde etkinliklerinize gelerek size destek oluyor. Yani eğer siz bir şeyler yapmak istiyorsanız herkes yanınızda. Öğrenci değişim programıyla Danimarka'da bulundum bir dönem kadar ve orada inanılmaz bir ortam keşfettim ki gerçekten tutkuyla bağlandım. Döndüğümde de bunu devam ettirmek için ulaşım aracı olarak bisikleti kullanmaya elimden geldiğince çaba sarf ediyorum. Ayrıca üniversitemizin bisiklet topluluğuyla birlikte birçok etkinlikte de bulunuyoruz, birçok gezi düzenliyoruz. Uluslararası ilişkiler bana dünyayı anlamam için çok şey kattı. Atılım da bunun yanında bana hem verdiği İngilizce eğitim sayesinde hem de hocalarımız sayesinde daha farklı bir perspektif kattığını düşünüyorum. Atılım Üniversitesi'nden mezun olanların iş bulamama ihtimali biraz az. Yani gerçekten hiçbir şey öğrenmeden çıkmış olmaları gerekiyor. Özel şirketlerde, devlette yabancı dil eğitimi çok iyi olduğu için istedikleri yabancı, yani yurt dışı ayaklı şirketlerde çok rahat bir şekilde pozisyon alabiliyorlar. Atılımla ilgili bir kere kesinlikle Erasmus tecrübesi kesinlikle aklımda kalacak. Tiyatro kesinlikle kalacak. Bölümde çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Tiyatro sayesinde çok fazla tanıdığım oldu. Bunların hep aklımda kalacağını düşünüyorum. Ayrıca da ileriki hayatımda da bunların yani bana çok büyük yatırımlar olduğunu da düşünüyorum. Sosyal aktiviteler olsun, okulumuzun toplulukları olsun, spor faaliyetleri olsun, hepsini maksimum düzeyde kullanmaya çalışıyorum. Atılım Üniversitesi Müzik Topluluğu
başkan yardımcısıyım. Şu an okulun müzik prova odasındayız zaten. Hani burada istediğim gibi çalışabiliyorum. Arka tarafta gitarlar var, ön tarafta piyanolar falan. Arkadaşlarımızla da toplanıp müzik yapabiliyoruz burada. Gel haydi gelişelim, hepsini al da gel haydi. Üniversite bittikten sonra aklımda çok güzel bir ortam kalacak ki bunun bana atılımı sağladığını biliyorum. Aslında benim istediğim şeyi bana verdi atılım. Ben geminin burnunu değil, ufku görmek istiyordum. Atılım bana bunu verdi.